Evet, bütün hikayeler iki şekilde başlar demişler. Ya bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Bizim de Tallinn'den başlayan yolculuğumuz Helsinki'de sona eriyor. Hem yolcuyuz hem de Helsinki'ye gelen bir yabancıyız. Bakalım Helsinki hikayesinde bizi neler bekliyor. Evet, Helsinki'de ilk günümüz. Biz Radisson Blu Seaside Otel'de kalıyoruz. Çok güzel. Burada direkt deniz kenarında bir otel. Aynı zamanda Tallinn'den feribotla geldiğinizde feribot iskelesinden de yürüme mesafesinde bulunuyor. Aklınızda olsun. Değerlendirilebilecek yerlerden bir tanesi. Odalar gayet rahat. Kahvaltısının da iyi olduğunu okudum yorumlarda. Biz birçok otel arasında kalmıştık. Fiyat performans olarak en son burayı tercih etmeye karar verdik. Siz de değerlendirebilirsiniz. Evet, Helsinki Katedrali'nin önündeyiz. Burası aynı zamanda Senato Meydanı. Sağ tarafta üniversite, sol tarafta da Senato binası bulunuyor. Aynı zamanda meydanın ortasında da 2. Alexander heykeli bulunuyor. Helsinki Katedrali çok sade bir tasarıma sahip, bembeyaz ve çok minimalist yapılmış bir bina. Tepesinde de 12 havarinin heykeli bulunuyor. Aynı zamanda katedrale çok dik merdivenlerden çıkılıyor. Bu merdivenler hem Helsinki'nin yerel halkının hem de turistlerin oturup dinlendiği, soluklandığı da bir alan ayrıca. Helsinki Katedrali'nin etrafında da aslında şehir merkezi var. Birçok AVM, kafe, restoran ve ünlü markaların satış noktaları bu civarda bulunuyor. Riga ve Tallinn'den sonra gerçekten Helsinki bize büyük Avrupa ülkesinin başkentine geldiği hissini uyandıran bir şehir oldu. Esplanadi tam doğru söylememiş olabilirim. Ortasında yeşilliklerle dolu bir cadde sizi merkezdeki pazar yerine getiriyor. Burada geleneksel tatları, özellikle balık çorbasını bulabilirsiniz. Aynı zamanda hemen Beyaz Katedral'de o pazarın biraz gerisinde, biraz daha döndüğünüzde de solda sizi Kırmızı Katedral karşılıyor. Burası aynı zamanda kruz gemilerinin de yanaştığı, sahile bakan güzel bir seyir alanını da barındırıyor. Evet, Helsinki'de bir diğer ziyaret etmeniz gereken yer Uspensky Katedrali. Kızıl bir yapıya sahip Rus mimarisinin örneğini görebilirsiniz. Zaten şehrin tepesine konumlandığı için birçok yerden de görünüyor. Beyaz Katedral de Helsinki Katedrali de zaten karşıda, birbirine bakıyorlar. İkisinin ortasında da pazar yeri bulunuyor. Burası da görünüm mimariyle zaten Kızıl Katedral olarak isimlendiriliyor. Helsinki Katedrali de Beyaz Katedral olarak isimlendiriliyor. Burası da görmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Uspensky Katedrali'nden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında Cumhurbaşkanlığı Koruma Binası'nın önünde nöbet değişimine denk geldik. Siz de Helsinki gezinizde saat 12.30-13 arasında bu nöbet değişimine denk gelirseniz keyifli bir ortam olmuş oluyor. İlginç konulardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısında sadece bir tane asker bekliyor olması. Few moments later. Biz bu Helsinki'de hasta olmazsak iyidir. Genel olarak zaten bütün Baltıkların sorunu hep bulutlu ama güneş o bulutların arasından bazen bir çıkıyor, sizi acayip yakıyor. O arada ceketiniz varsa çıkarsanız bir türlü, çıkarmasanız bir türlü. Tam ceketi çıkarıyorsunuz, sonra tekrar güneş bulutun arkasına giriyor ve tekrar üşümeye başlıyorsunuz. Finlandiya'da buna ek olarak yağmur da eklendi. 5 dakika önce güneşten yanarken birden bir yağmur bastırdı. Bütün turistler kendini kapalı bir yere atmak için birbiriyle yarıştılar. Finlandiya'da yağmur faktörü de Temmuz ayında eklendi.
Esplanade Caddesi üzerinde Cappelli isminde bir kafe, restoran bulunuyor. Restoran tarafı da var, ayrı nezih bir ortam. Onun dışında sadece bir kahve içmek isterseniz de kafe tarafı da var. Çok keyifli, nezih bir mimariyle yapılmış, ferah, insanı rahatlatan güzel bir kafe ve biraz da yoğun ilgi gören bir kafe. Özellikle somon balığı çorbası burada oldukça popüler. Pazar yeri bence çok Helsinki'ye yakışan bir pazar yeri değildi. Her yer yağ içerisinde, çok hijyenik ortam değil. Dolayısıyla bu balık çorbasını denemek istiyorsanız Cappelli restoran tercih edilebilir. Güzelliği şu, ücretsiz kahve, su ve yanında tereyağı sınırsız. Bu da aklınızda bulunsun. Ayrıca önü de Esplanade Park. Burada da şimdi bir konser olacak. Hem çay kahvemizi yudumlarken hem de konseri izleyebileceğiz. Helsinki Katedrali'nin yanında Milli Kütüphane bulunuyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Başka yerde kolay kolay deneyimleyemeyeceğiniz bir kütüphane. Herkes Helsinki Katedrali'ne uğruyor ama buraya çok insan uğramıyor. Kesinlikle burayı da gezi listenize eklemenizi öneriyorum. Evet, şu an Amos Rex alanındayız. Burası bir sanat müzesi. Yer altına inşa edilmiş bir galeri. 2000 metrekarelik bir alana sahip. Hem yukarıda yeni bir yapı inşa edilmeden aynı zamanda şu ucunda cam olan baca gibi yapılarla da aşağının aydınlatması sağlanmış. Aynı zamanda bu yapılarda insanlar da bu şekilde oturup soluklanabiliyorlar. Aşağıdaki müzeyi de görmenizi tavsiye ederim. 30 yaş altındakiler için giriş ücreti 5 euro, daha üst yaştakiler için 20 euro bir giriş ücreti var. Tren garının yanında Campi Şapeli'nde yine yanında bulunan bir sanat alanı. Helsinki'deki diğer ikonik yapılardan bir tanesi de Helsinki tren istasyonu. Özellikle önündeki 4 tane fener tutan adam heykeli sanatsal bir değer katıyor. Aynı zamanda yanında yaklaşık 50 metre yüksekliğinde şehrin birçok yerinden görülen bir saat kulesi de var. Tüm metro hatlarının kesişim noktası olması dolayısıyla da önemli trafik noktalarından bir tanesi. Şimdi Odi Kütüphanesi'ndeyiz. Burası gerçekten hem mimari tasarım açısından hem imkanları açısından muasır medeniyetler seviyesinin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. 3D yazıcıdan çıktı almaktan tutun, enstrüman kiralayıp onu çalabiliyorsunuz. Özel çalışma alanları var. Aynı zamanda bir sosyalleşme alanı. Bakın burada çocuklara ayrılan bir kısım var. Burada çocuklar bağırarak koşmasına rağmen aynı katta diğer tarafta da insanlar çalışıyor ve oraya buradan hiçbir ses gelmiyor. Açık bir alan olmasına rağmen bence aynı zamanda akustik de ona göre düşünülmüş. Burada çocuklar kitapların içinde özgürce koşup eğlenebiliyorlar. Şimdi Odi Kütüphanesi'nin ikinci katı gerçekten beni şaşkınlık içerisine bıraktı. Bu katta enstrüman kiralayıp son teknolojik altyapıya sahip stüdyoya girip kayıt alabiliyorsunuz. Müzik odasında istediğiniz gibi müzik çalabiliyorsunuz. Ses yalıtımlı odalar var. PlayStation odaları var. Son teknolojiye sahip büyük çizim tabletleri var. Bir kişi 3D modelleme yapıyordu. Normalde çok yüksek maliyete sahip cihazlar bunlar. Aynı zamanda bu katta tişörte baskı yapabiliyorsunuz. 3D yazıcıda 3D baskı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda dikiş makineleri var. Dikiş yapabiliyorsunuz.
soğuk baskı yapabiliyorsunuz. Mutfak atölyesinde yemek eğitimleri yapabiliyorsunuz ve kesin daha atladığım birçok imkana sahip bir kütüphane burası. Gerçekten anlatmakla bitiremeyeceğim bir kütüphane. Burası aynı zamanda Finlandiya'daki 700 kütüphaneden sadece bir tanesi ama en büyüğü ve en gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Evet, üçüncü önemli kilise de Kaya Kilisesi. Yer altına inşa edilen ve mimarisiyle ön plana çıkan bu kilisede önemli ziyaret noktaları arasında. Giriş 8 euro. Videoda görsellerini görebilirsiniz. İlla gelmeniz gereken bir yer mi tartışılır ama içeride çok fazla turist oturuyor. Onların da 8 euro verdik bari soluklanalım diye oturduğunu düşünüyorum. Evet, Sibelius anıtındayız. Sibelius, Finlandiya tarihinde özellikle savaş döneminde oldukça önemli besteler yapan bir sanatçı. Bu anıt da Sibelius Parkı içerisinde borulardan oluşan bir heykel. Rüzgarlı havalarda bu borulardan müzik sesi de çıktığı söyleniyor. Biz deneyimleyemedik. Anıttan öte bulunduğu park oldukça güzel, deniz kenarı. Aynı zamanda Cafe Regatta da bu alanda bulunuyor. Şehirden biraz uzakta bir yer. Gelip gelmemek size kalmış, tartışılır. Ama gelirseniz de keyifli bir ortam sizleri bekliyor. Huvilakatu Caddesi'ndeyiz. Burada eski Finlandiya mimarisine sahip evler renk renk böyle güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Burayı da bir fotoğraf alanı olarak gezi listenize ekleyebilirsiniz. Aşağısı da zaten sahile, marinaya iniyor. Gelmişken marinayı da ziyaret edersiniz. Evet, biz şimdi hem yarın Sumolini Adası'na gitmek için hem de havaalanına gitmek için bir günlük bilet alacağız. Havaalanını da dahil etmesini için ABC grubu almanız lazım. Burada ülkeyi zonlara bölmüşler. Günlük bilet diyoruz, bir günlük diyoruz. Havaalanı dahil olması için ABC almanız lazım. 2 tane. Alıyorum. 22 euro. Okey. Farklı alıyoruz. Aynen. Evet, günlük bilet örneğin bugün 18.34'te başladı. Yarın 18.34'e kadar ABC zonlarında geçerli. Aslında bilet okutma yok. Sadece otobüslerde ansızın bilet kontrolü olabiliyor. Ona yakalanmamak için yanınızda olması lazım. Yoksa 80 euro cezası var. Evet, hep kaçtık, hep erteledik. Gitmeye değer mi dedik. Ama gezimizin son gününde Suomenlinna adasına gitmeye karar verdik. Şu an feribottayız. 20 dakikada bir kalkıyor ve feribot bayağı kalabalık. Şu karşıda gördüğünüz adaya gideceğiz. Sıkılırsak 20 dakikada bir sefer var. Hemen geri dönmeyi planlıyoruz. Evet, Suomenlinna adasındayız. Bu ada 18. yüzyılda başta İsveç tarafından inşa edilen bir deniz kalesi aslında. Sonrasında Ruslar Finlandiya'yı işgal ettiklerinde Ruslar tarafından fetholunuyor. Hatta ilk burayı fethediyorlar. Burayı fethettiklerinde Finlandiya işgalinin başlangıcı olarak sayılıyor. Bir süre Rusların hakimiyetinde de kalan bu ada, daha sonra Finlandiya 1917 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Suomenlinna yani Finlandiya Kalesi ismi veriliyor bu adaya. 1970'li yıllara kadar Savunma Bakanlığı'na bağlı bir ada ve deniz kalesi iken sonrasında sivil idareye devrediliyor ve burası içerisinde müzelerin, kafelerin olduğu, aynı zamanda yine kalelerin ziyaret edilebildiği bir ada haline dönüştürülüyor. 1991 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bir ada burası. 15 dakikada
dakikada bir feribotlarla normal toplu taşımayla 3 euroluk bir bilet karşılığında gelinebiliyor. Güzel doğasında keyifli bir vakit geçirmek için gelinebilir. Hava çok sıcaksa biraz belki bu kaleyi ve topların olduğu kısımları gezmek zor olsa da en kötü sıkıldığınızda geri dönebileceğiniz bir ada ziyaret listesine alınabilir. Evet Zeynep, Smolina Adası ve Helsinki hakkında görüşlerini alalım. Semolina Adası eğer 2 günden fazla kalmak için geliyorsanız Helsinki'ye gelebilecek bir yer. Hani bir görülebilecek bir yer olduğunu düşünüyorum ama hani 2 günden az kalıyorsanız yani ya da 2 gün kalıyorsanız illa da gelin çok bir şey kaçırırsınız diyebileceğim bir yer değil açıkçası. Tüm ada kompleksini yürümek 3-4 saat alabilir. İnsanlar şunu yapıyorlar, özellikle hani yerel hani halk olduğunu, hani Finler olduğunu düşünüyoruz. Yanlarında işte böyle örtü getirmişler, yiyecek getirmişler, içecek getirmişler. Piknik yapıyorlar. Hani güneşli bir alan. Hani muhtemelen daha açık olduğu için daha fazla güneş görüyordur ve sonuçta denize yakın. Hani güzel tatlı bir ortamı var. Ama onun dışındaki turistler genellikle 1-2 saat içerisinde dönüyorlar. Müze var. Müzeye giriş 9 euro. Hani oraya girebilirsiniz. Biz ona girmedik. Toplamda yaklaşık biz 1 saat geçirdik burada. Şimdi geri dönüyoruz. Hemen girişte bir tane market var. Aklınızda olsun. Hani eğer bir şey almayı unutursanız ya da siz de piknik yapmak isterseniz oradaki marketten alabilirsiniz. Şimdi Finlandiya'da büfe kültürü çok yaygın. Özellikle mesela hafta içi 12 ile 3 arasında 14 euro verdiğinizde sınırsız açık büfe. İşte Çin restoranlarında noodle yiyebiliyorsunuz. Türk restoranlarında kebap menü yiyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sushi büfesiyle de bu Haru ismindeki restoran gayet başarılı. Sınırsız sushi, yine sıcak yemekler, kızarmış tavuk, işte sigara böreği gibi aperatifler, çorba, sınırsız içecek, dondurma, tatlı, çay, kahve, kek gibi bayağı zengin bir menüye sahip. Hafta sonunda gün boyu süren bir büfesi var. Bu büfe kültürünü de kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ederim. Helsinki'den alışveriş yaptığınızda bu şekilde mantarla kapatıyorlar. Normalde diğer ülkelerde olmayan bir uygulama ve bunu kesinlikle ülkenizde açmanız gerekiyor diyorlar. Tax refund için de zaten aldığınız mağaza size bir form veriyor biliyorsunuz. Normalde diğer ülkelerde stamp needed yazar ve hükümetin gümrük ofisine uğrayıp ona mühür vurdurmanız gerekiyor. Ondan sonra Global Blue'dan para iadesi alabiliyorsunuz. Ancak biz burada havaalanına girer girmez daha valizleri vermeden Global Blue'nun kioskuna gittik. Oradan formu doldurduk. Bize damga onayı verdi. Dolayısıyla mühür vurdurmaya gerek kalmadı. Zaten Helsinki Havaalanı'nda hem pasaport kontrolüne girmeden 29 numaralı kapının yanında bir gümrük bürosu var ama kesinlikle kapalı. İçinde herhangi bir yetkili yok. Biz çünkü her ihtimale karşı mühür vurdurmak istedik. Normalde 24 saat açık diyor veya telefonla arayın size cevap veririz diyor ama telefon arasanız bile kesinlikle cevap vermiyorlar. Biz bu şekilde hallettiğimizi sanıyoruz. Bakalım para yatacak mı yatmayacak mı? Bence siz riske atmamak için havaalanına girer girmez Global Blue'ya uğrayın ve paranızı nakit olarak alın. Sonrasında şüphede kalmayın. Şimdi Helsinki'de toplu ulaşım için hem metro istasyonlarında veya işte tren istasyonlarında bilet makinalarından da bilet alabileceğiniz gibi şu gördüğünüz HSL isimli uygulamayı da indirerek kolaylıkla biletlerinizi buradan alabilirsiniz. Burada örneğin single ticket'a girdiğinizde zonlar var. Bu tek binişlik bilet bölümü A, B, A, B, C gibi zonlar var. Örneğin havalimanı C zonunda olduğu için hem havaalanından şehir merkezine giderken veya şehir merkezinden havaalanına gelirken A, B, C zonunu seçerek single bilet almanız gerekiyor. Örneğin burada 4.10 euro C zonunda içeren bir tekli biniş. Aynı zamanda burada
çoklu biniş var. 10 binişlik, 20 binişlik kartlar var. Bir de günlük binişler var. Örneğin bir günlük ABC zonunu içeren sınırsız biniş 11 euro, 2 günlük 16,5 euro, 3 günlük bilet 22 euro. Bunlarla bütün toplu ulaşım alternatiflerine binebiliyorsunuz. Buradan da gideceğiniz yeri seçerek size hangi numaraya kaç dakika sonra binebileceğinizi, nasıl aktarma yapabileceğinizi gösteriyor.